Herkese merhaba. Eskilerin çok trend ve moda olduğu, günümüzde hala kullanılan hanım dilendi, bey beğendi motifini anlatacağım. Bu kare motiflerden istediğiniz her şeyi hayal gücünüzü de kullanarak yapabilirsiniz. Hem motifimizin yapılışını hem de yaparken ip nasıl gizlenir, nasıl daha temiz bir görünüm sağlanır onu hep beraber burada bu videomda öğrenmiş olacağız. Yapımı oldukça kolay olduğu için hemen size anlatmak istiyorum. Ben size göstermek için burada elimde olmuş olan 4 mevsim antibakteriyel pamuklu bir ip kullandım. Ama sizin evinizde, elinizde hangi ipiniz varsa bunu diğer iplerle de yapabilirsiniz. Ben size göstermek için bu ipleri tercih ettim. Ama siz yün akrilik yapacağınız projeye göre ya da daha fazla kalın ince ipleri de kullanabilirsiniz. Hemen şimdi gösteriyorum tekrardan. 3 numara bir tığ kullanıyorum. İpimi kesmek için makasım var ve bu motifleri yapmak için de hemen başlayalım. Motifimizin ilk sırasını yapacağız. Yani şu üçlü ikili trabzanlar yapacağız ve bundan 4 tane grup halinde yaparak ilk sıramızı tamamlamış olacağız. Öncelikle bu motifi yaparken zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Fakat ben zincir çekmeyi çok fazla uygun görmüyorum. Çünkü zamanla motiflerimizin arası ve arkası açılma yapabilir. O yüzden sihirli halka ile başlamak her zaman daha iyidir. Şimdi ipimi elime tutuyorum ve bir tur parmağımın üzerinde dolandırıp yumaktan gelen ipimi sabitleştiriyorum. Tığımı geçirdim ve yumaktan gelen ipimi parmağımdaki ipimden dolandırarak bir tane kilit zincir çektim. Ve burası benim sihirli halkamın ilk göbeği olmuş oldu. Şimdi buraya 2 tane daha zincir çekiyorum üstüne. Üzerine ipimi alıyorum, doladım ve bu boşluktan batıyorum. Önce ikisini birlikte, daha sonra da ikisini birlikte çekerek ikili trabzanlar oluşturuyorum. Tekrar üzerine ipimi aldım. Üzerindeki ipimle beraber ikisini bir çektim. Tığımda kalan diğer iki ipimi de tekrardan çektim. Şimdi buraya 2 tane zincir çekiyorum. Aynı zamanda burayı kaybetmeyelim. Bir yandan da burayı parmağımızla tutuyoruz. Üzerine ipimi aldım. Tekrar şu ipimin içinden batıyorum ve dolamış olduğum ipimi önce ikisini bir çektim, daha sonra ikisini bir çektim. Ve böylelikle 3 tane daha ikili trabzanlar yapıyorum. Buraya tam 4 tane üçlü ikili trabzan yapacağız. Şimdi üzerine tekrar 2 zincir daha çektim. İpimi doladım ve ikisini bir çektim, ikisini bir çektim. Tekrar devam ediyorum. 2 tane yaptım, diğer 2 taneyi de yaptım. İkisini bir çektim, diğer ikisini birlikte çektim. Şimdi bu arası açık, görmüş olduğunuz gibi. Burayı bu minik parmağımızı ilk doladığımız ipimizin başını kapatıyoruz biraz. Çok fazla kapatmayalım. Bir tane daha üçlü ikili trabzan yapacağız. Tekrardan 2 tane zincir çektim. Bu ipimi arkaya aldım ve bu boşluğun içine son olarak üçlü ikili trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi aldım, ikisini bir çektim, ikisini bir çektim. Ve böylelikle son üçlü ikili trabzanımı da yaptım. Tekrar üzerine 2 tane zincirimi çektim ve burayı artık kapatıyoruz. Şimdi bu tam tepe kısmındaki zincirle başladığımız yerdeki ilmeğin başından ip geçirdim, tığımı çıkarttım. Tığımdaki ipimi de çekmiş olduğum zincirin içinden geçiriyorum ve burayı uzatıyorum. Motifimin arkasını çevirdim. Şu kalan parça ipimiz vardı ya, şimdi burayı sıkabiliriz. Burası ne kadar kapalı olursa arkadaşlar motiflerimiz her zaman daha güzel olur. Bu motifin en püf noktası da bana göre daha kapalı, orta kısmı daha kapalı olandır. Yani arkasından bu ipi böyle sıkılamadığınız zaman hoş bir görünüm sağlamaz. Şimdi küçük bir tığ ile İplerimizi her zaman saklıyoruz. Küçük bir numara, 2 numara bir tığ tercih ettim. Bakın arkasından girdim. Şu kalan ipimi önce buraya sabitliyorum. Ki bu göbek zamanla açılmasın. Ve bu ipimi şöyle ilmeklerin arasında birazcık dolaştıracağım. Dolaştıracağım ki hem üstüne örelim hem de bu ipi çok kısa kesmediğimiz için daha sonraki yapacağımız projelerinizde açılma yapmasın, sökülmesin motiflerimizde. Bakın motifimi bitiriyorum. Motiflerimi genelde hep bu şekilde bitiriyorum. Örgümü tuttum ve şu uzatmış olduğum ipin arasından tuttum ve çektim. İlk sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Keserken arada biraz pay bırakıyorum. Çünkü bu ipi de diğer sıralarda gene yedireceğiz. Bakın şöyle herhangi bir yerinden girdim. Tekrar zincirin olduğu yere girdim. Ve bunu da buradan böyle geçirdim. Başka bir renk aldım farklı. Kilit zincir yapıyorum. Bir kere doladım ve kilit zincirimi çektim.
Görmüş olduğunuz gibi bir önceki sırada tam köşelere 2 tane zincir çekmiştik. İpimi üzerine doladım. Bu boşluğun herhangi bir tanesinden batıyorum. İlmek çıkardım. Şu minik ipimizi de tutup motifin üstüne koyuyorum. Bunu bırakmayalım. Şimdi buraya önce ikisine bir, daha sonra ikisine bir trabzan yapmış oldum. Köşelerimizde tekrardan arttırmalarımız olacak. Üzerine ipimi aldım. Önce ikisini bir, daha sonra ikisini bir çektim. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrardan aynı yere gene batıyorum ve buraya da üçlü ikili trabzan yapıyorum aynı şekilde. Hep üzerine ipimi alıyorum ve her zaman 2 ilmekle çıkıyorum. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi şu ikinci sırayı yapmış oluyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yan taraftaki boşluğa geçmiş oluyorum şu anda ama araya zincir çekmiyoruz. Bu motifin en güzel yanı köşeler hariç hiçbir yerinde zincirin olmaması. Üzerine ipimi aldım. Tekrar batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. Ve buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle köşeye 2 tane çektim. Tekrar aynı yere geçtim. Hiçbir yerinde başka zincir çekmedim. Tekrar ikisini birlikte çektim. Üzerine ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Zincir çekmeden diğer köşeye, zincir çekmeden diğer köşeye kadar devam edelim ve gelelim. Sonuna geldik. Artık buraya da üçlü ikili trabzanlar yaptık. Arada 2 zincir çekerek ve motifimizin ikinci sırasını kapatıyoruz. Kapatmak için de ne yapıyorduk? Şu zincir görünümümüzün olmuş olduğu ilk tepe noktasına tığımı geçirdim ve tığımdaki ipimi de diğer ilmeğimden geçirdim. Biraz uzatıyorum ve aynı zamanda bunu da buradan geçirdim. İkinci sıramızı da motifimizin yapmış olduk. Tekrar biraz pay bırakıp motifimizi kestik. Arkasını çeviriyorum. Çok hızlı bir şekilde şöyle herhangi bir yerinden girdim. Bu ipimi buraya bir tane düğüm attım. Daha sonra bu ipleri temizleyeceğiz zaten ama önce şu örerken de birazcık ilerleyelim. Şimdi tekrar başka bir rengime geçiyorum. Hemen parmağıma ipimi doladım. Bir tane kilit zincir yapıyorum. Tığımı doladım, içinden geçirdim ve ipimi dolamış oldum. Tekrar üzerine ipimi aldım. Köşe başına geldim. Köşe başından tığımdan ipimi geçirdim. Tekrar bu minik ipi tutuyorum. Aynı zamanda önce ikisini bir, daha sonra ikisini bir geçirdim. Şimdi şu ipimizi şöyle önümüze alalım. Bize bakacak tarafa. Bu ipimizin üstünden öreceğiz burayı da. Üzerine ipimi alıyorum. İkisini bir çektim, ikisini bir çektim. Üzerine ipimi doladım. İkisini bir çektim, ikisini bir çektim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Köşe başı olduğu için arttırmalarımız burası bizim. Tekrardan aynı yere gene batıyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Her sırada motifimizin kutucukları artış gösteriyor. Demin burada bakın yoktu ama şimdi artık var. Üzerine ip aldım, zincir çekmiyorum. Tekrardan buraya üçlü ikili trabzan yapacağım. Üzerine ipimi aldım. Tam köşeye geldim. Köşeye de hemen üçlü ikili trabzanlar yapacağım. Gene aynı. Üzerine ipimi alıyorum. İkisine bir, ikisine bir çektim. Köşe başında olduğumuz için 2 tane zincir çekiyorum. Üstüne ipimi aldım ve tekrar aynı yere battım. Böylelikle sıra bu sonuna kadar tekrar devam edelim. Burada hatırlarsanız bir önceki sırada ipimizi gizledik. Bu ipimizin üstüne de batıyoruz. Şunu da herhangi bir ilmekten şöyle girdim. Bu öndeki ipi de arkaya aldım. Üstüne de öreceğim için daha sonraki sıralarda bunu keseceğim. Sıra sonumuza kadar üçlü ikili trabzanımıza devam ettik. Bir önceki sıradaki gibi şimdi bu örgümüzün görmüş olduğunuz gibi şu tepesindeki ilk tepe noktasına batıyorum. Bakın şöyle hemen battım. İpimi buradan geçirdim. Tığımdaki ipimin üzerine ip alıp çıkartmıyorum. Tığımdaki ipimi de buradan geçirdim. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Böylelikle bu motifi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi tekrar bu ipimi keseceğim ve sıradaki rengimize geçiyoruz. Yani döndürüp kilit zincirimi buraya sabitledim. Örgümüzün tekrar köşe noktasından batıyoruz. Üzerine ipimizi almıştık. Parça kalan ipimizi gene burada da tutuyoruz. Ve böylelikle buraya da köşe başı olduğu için 2'de çıkıyorum. İkili trabzanımı yaptım.
Tekrar üzerine ipimi doladım. 2 de çıktım. Kalan 2 ilmeğimi de çektim. Ve böylelikle 3. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincirimi çektim. Aynı yere, aynı noktaya tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu fazla iplerimizi de keseceğiz görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrar devam edeceğim. Bakın önce sihirli halka ile başlamıştık. Buraya yapmamıştık. Normal ikişerli yapmıştık, arttırdık. Şimdi ikişerli üçlü grubumuzun arasına bir tane üçlü grup yaptık. Şimdi 2 tane oldu. Köşelerimiz bizim her zaman arttırmamız olduğu için sağ ve sol yanlardan artık motifimiz artıyor. Şimdi bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üzerine ipimi doluyorum. Önce ikisini bir, sonra ikisini bir çekiyorum. Üzerine ipimi doladım. İkisini birlikte çektim. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar devam ediyoruz. Zincir çekmedim. Yan kutuya geçtim. Üzerine ipimi aldım ve çektim. İkisini bir. Üzerine ipimi aldım. İkisini bir. Ve şimdi köşeye gelmiş oldum. 2 zincir ile aynı kutucuğun içine 2 tane daha dolduruyorum. Sıra başına kadar tekrar devam edelim. Tarif ettiğim şekilde sıramızın son kutucuğuna artık geldik. Tekrar üzerine ipimi alıyorum ve son grubumuzun 3 tane ikili trabzanını da buraya örüyorum. Her zaman üzerine ipini alıp çektiğimde ikili trabzanları böylelikle oluşturmuş oldum. Motifimi bitirirken her zamanki gibi tepe noktasındaki ilk tepeye batıyorum ilmeğimize. İpimi geçirdim ve tığımdan da burayı geçiriyorum. Biraz uzattıktan sonra motifimi şöyle içinden geçirdim. Bu yöntem ile her zaman daha güzel motifler kapatabilirsiniz. Hemen ipimi kesiyorum. Bir önceki sırada sakladığımız iplerimizi şimdi artık güvenle kesebiliriz. Bakın kesiyorum. Bunlar artık açılma ve sökülme yapmaz. Burayı da hemen şuradaki beyazı da keselim. Ve motifimiz artık hazır. Bu motif ile istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Çanta, kırlent, battaniye, hırka, bir bebek battaniyesi ya da diz battaniyesi, ucu bucağı olmayan, hayal dünyanızda kalmış olan fikirlerle bu görmüş olduğunuz motifleri yapabilirsiniz. İzlediğiniz için ve hep beraber güzel işler yaptığımız için teşekkür ediyorum. Sayfama abone olmayı ve beğeni yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki projemizde neler yapalım yorumlara yazarsanız sevinirim. Teşekkürler.